Arkamda heykelini gördüğünüz kişi de Taras Shevchenko. Şu an Kiev'de Bağımsızlık Meydanı'nın olduğu bölgedeyiz. Şu anda İstanbul Havaalanı'ndayım. Birazdan Kiev uçuşumuz var ve kapıya doğru gidiyorum. Yaklaşık bir yarım saat var uçuşumda. 2 saat sürüyor Kiev. Orada görüşeceğiz. Herkese Ukrayna'dan, Kiev'den selamlar. Şu anda Taras Shevchenko Parkı'ndayım ve arkamda heykelini gördüğünüz kişi de Taras Shevchenko. Taras Shevchenko ünlü bir Ukraynalı hümanist, şair ve aynı zamanda ressam, resimleri ve illüstrasyonlarıyla biliniyor. Kendisinin hayatı son derece büyük zorluklarla, sürgünlerle geçmiş bir kişi. Aslında bu noktada bir ortak benzerlikle bizim bir şairimize atfedilebilir, Nazım Hikmet. Ve Nazım Hikmet'le Shevchenko'nun yolu da bir noktada kesişiyor. Bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Nazım Hikmet Shevchenko Müzesi'ne gelir ve Shevchenko'nun kalemini görmek ister. Ancak çok yorgun ve bitkindir. Kalbi oldukça hastadır. 56 yaşındadır. Ve müzede gittiğinde oradaki görevliye sorar Shevchenko'nun kalemi nerede diye. Shevchenko'nun kaleminin üst katlarda olduğunu öğrenir. Bunun üzerine orada soluklanır, çıkamayacağını anlar. Oldukça da üzülür. Keşke daha sağlıklı olup çıkabilseydim diye düşünür. Bunun üzerine görevli müzenin müdürünü çağırır. Müzenin müdürüyle beraber görevli gelirler ve Shevchenko'nun kalemini görmek istemediğini teyit ederler. Nazım Hikmet bunu doğrular. Daha sonra müzenin müdürü ve görevli beraber gelip Shevchenko'nun kalemini Nazım Hikmet'e sunarlar. Ve ünlü Shevchenko'nun kalemi şiiri de buradan çıkmıştır. Biraz soğuk bir gün olduğu için belki daha az insan var ama yine insanların vakit geçirdiği bir alan. Karşısında da Taras Shevchenko Üniversitesi var. Bir üniversite binası var. Christmas mevsiminde olduğumuz için burada ufak bazı süslemeler var. Bunlara da bakacağız. Şu anda Kiev'in kalbi diyebileceğimiz Kreşatik Caddesi'nin bir noktasındayız. Burası şehrin en önemli arteri, en önemli merkezi. Şimdi gelin şehri biraz keşfedelim. Şu an Kiev'de Bağımsızlık Meydanı'nın olduğu bölgedeyiz. Burayı anlatırken siyasi gösterilerin de son derece revaçta olduğu, Turuncu Devrim'den tutun da Euromaidan'a kadar birçok olayın cereyan ettiği bir meydan olarak tanıtacaktım ama geldik. Bugün şansımızı burada da yine bir toplantı var. Burada Rusya ile sürmekte olan savaşla ilgili olarak bir protesto ve anma yapılıyor.
Şöyle bir meydanı kısaca göstereyim. Burası için Ukrayna'nın kalbi de diyebiliriz. En önemli meydanı. Dediğim gibi daha önce pek çok önemli gösterilerin de yapıldığı bir meydan. Чучело сказала, що Адам не пройшов кваліфікацію. Та ти хто такий? Зараз хтось... Şu anda Kiev'de yine simge yapılardan biri olan Aziz Mikail Katedrali'nin önündeyiz. Bir Ortodoks katedrali bu. Altın kubbeli katedral olarak da biliniyor. İçeriği gezmek herhangi bir ücrete tabi değil. Sadece kuleye çıkmak ücretli. Muhakkak uğradığınızda Kiev'e buraya da gelmenizi tavsiye ediyorum. Evet, içeriden çıktım. Batum videomda da bahsettiğim gibi yine bir Ortodoks katedraliydi o da. İçerideki kurallar aynı. Video çekmek, fotoğraf çekmek mümkün değil. Erkekler şort giyemiyor ya da kadınlar da şort giyemiyor. Ve kadınların başı kapalı olacak. Bu standart kurallar. İçeriği görün derim. Çok fazla bir detaylı işlemeler var. Bir yandan da tabii dini kurumların bu kadar gösterişli olması da bana bazen ilginç geliyor ama çok da fazla yorum yapmak istemiyorum. Gelin, görün, kendi yorumunuzu yapın. Aziz Mikail Katedrali'nden çıktık ve şimdi Aziz Sofya Katedrali'ne doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz katedral 1990 yılında UNESCO Kültür Mirası olarak kabul edilmiş ve 2007 yılında da Ukrayna'nın 7 harikasından biri olarak kabul edilmiş. Yapım tarihinin 1011 yılında ya da 1037 yılında olduğu yönünde farklı düşünceler var ama genelde 1011 yılında yapıldığı kabul ediliyor. İçerisinde 11. yüzyıla ait freskler var. Barok tarzı bir mimari. Şu anda katedralin iç bölgesine geçtik. Buraya 20 grivna ödedik. İç alanı ziyaret etmek için. Şimdi bir tur atalım etrafta. Aziz Andreas Kilisesi manzarası olan bir park buldum. Şimdi beraber bakalım. Şu anda Kiev'de Andreyevski yokuşundayız. Burası turlarda veya çeşitli forumlarda Paris'in Montmartre bölgesine benzetilen bir bölge. Hiç şüphesiz buraya Montmartre dersek Aziz Andreas Katedrali'ne de Sacré-Cœur'u benzetebiliriz. Gerçekten son derece görkemli bir yapı. Şu ana kadar belki de Avrupa şehirlerinde gördüğüm en görkemli katedrallerin olduğu şehirlerden biri. Katedrali ziyaret edebilmeniz için 20 hryvnialık, öğrencisiniz 5 hryvnia, değilseniz 20 hryvnialık bir bilet almanız gerekiyor. Şimdi bileti alacağız.
20 hryvnia'ya biletimizi aldık. İçerisi restorasyonda olduğu için sadece panoramik bir tur atabileceğiz etrafında. Ama zaten panoramik tur da çok görkemli olacak diye düşünüyorum. Son derece keyifli bir Ukrayna manzarası olacak. Şimdi içeri giriyoruz. Paris'te en sevdiğim noktalardan biri Montmartre bölgesi olmuştu. Burada da Kiev'de de Andrewski yokuşu şimdiden favori noktalarımdan biri haline geldi. Kiev'e gelirseniz buraya uğramaya kesinlikle dönmeyin. Gerçekten çok keyifli bir nokta. Muhakkak gelip keşfetmenizi tavsiye ederim.